Hogwarts, Cadılık ve Büyücülük Okulu, 1000 yılı aşkın köklü tarihiyle İskoçya'nın sisli dağlarında yükselen, sadece taştan ve haştan örülmüş bir yapı değildir. Bu kale, sayısız sırrı koridorlarında yankılanan milyonlarca büyüyü ve nesiller boyu süregelen cadı ve büyücülerin anılarını barındıran devasa bir hafıza sarayıdır. Hogwarts, nefes alan, kararlar veren ve en önemlisi kendi kaderini tayin eden yaşayan bir organizmadır. Merdivenlerinin yer değiştirmesi, kapılarının sadece belirli kişilere açılması ve ihtiyaç odası gibi mekanların kendini duruma göre şekillendirmesi, şatonun yarı duyarlı bir varlık olduğunun en büyük kanıtıdır. Bu devasa yapının kalbi ise en yüksek kulelerden birinde yer alan o yuvarlak ofiste atar. Bugün Asa ve Pelerin kanalında asalarımızı bir kenara bırakıp tarihin tozlu sayfalarını aralayacak ve müdür odasının kilitli çekmecelerini karıştıracağız. J.K. Rowling'in geniş arşivlerinden, Harry Potter Wiki'nin derinliklerinden ve MuggleNet'in en detaylı analizlerinden yola çıkarak Hogwarts müdürlerini mercek altına alacağız. Onlar sadece birer eğitimci veya okul yöneticisi miydi, yoksa İngiliz büyü dünyasının perde arkasındaki gizli hükümdarları mı? Şato, Dolores Umbridge'i neden inatla reddetti? Severus Snape'in portresi neden başlangıçta duvara asılmadı? Ve Albus Dumbledore kendi ölümünü planlarken ofisindeki tablolardan nasıl hayati yardımlar aldı? Çayınızı ve bal kabağı suyunuzu hazırlayın. Çünkü Hogwarts'ın yönetim katına, müdürlerin zihnine ve büyünün bürokrasisine derin bir dalış yapıyoruz. Lumos. Öncelikle müdür unvanının büyü dünyasındaki ağırlığını ve ne anlama geldiğini derinlemesine analiz etmeliyiz. H.P. Lexicon ve Rowling'in notlarına göre bu makam sadece idari bir görev ataması değil, aynı zamanda şato ile kişi arasında yapılan büyülü bir sözleşmedir. Hogwarts şatosu sıradan bir bina değildir. Duvarlarına sinmiş antik büyüler sayesinde sahibini tanır ve ona itaat eder. Bu durumun modern tarihteki en çarpıcı örneği 1996 yılında yaşanmıştır. Dolores Umbridge, Sihir Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim kararnameleriyle yüksek müfettiş ve ardından müdür ilan edildiğinde teorik olarak yetki ondaydı. Ancak pratik uygulamada ofisin koruyucusu olan taş gargoyle heykeli ona geçit vermeyi reddetti. Umbridge ofise giremedi çünkü şato, Dumbledore hayatta olduğu ve görevden kendi hür iradesiyle veya ölümle ayrılmadığı sürece başkasını efendi olarak kabul etmiyordu. Bu olay bize şunu net bir şekilde gösteriyor ki, Hogwarts müdürü olmak için Sihir Bakanı'nın imzası veya yönetim kurulunun onayı yetmez. Asıl onay, şatonun kendisinden gelmelidir. Peki, bu ofis neden bu kadar hayati bir öneme sahip? Burası okulun sinir merkezidir. Okul sınırları içindeki cisimlenme yasakları, dışarıdan gelen tehditlere karşı kurulan koruma kalkanları ve şömine ağı bağlantıları tamamen bu odadan yönetilir. Ayrıca ofis duvarlarını kaplayan yüzlerce portre sadece dekoratif birer unsur değildir. Onlar geçmişin bilgeliğini bugüne taşıyan, yaşayan bir meclistir. Müdür, bu portreler sayesinde sadece okul içinde değil, büyücü dünyasının diğer önemli kurumlarında da göz ve kulağa sahip olur. Örneğin, St. Mungos Hastanesi veya Sihir Bakanlığı'ndaki diğer portrelerle iletişim kurarak anlık istihbarat akışı sağlayabilirler. Dolayısıyla o koltukta oturan kişi, İngiltere'nin en güçlü istihbarat ağlarından birini de yönetmiş olur. Tarihi biraz daha geriye sararak okulun temellerine inelim. Çoğu kişi Hogwarts'ın ilk müdürünün Godric Gryffindor olduğunu varsayar. Ancak tarihi kaynaklar bu konuda daha karmaşık ve kolektif bir yönetim yapısı sunuyor. Kurucular döneminde bugünkü anlamıyla tek bir müdür unvanından ziyade dörtlü bir konsey yapısı mevcuttu. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw ve Salazar Slytherin kendi binalarını yönetiyor, müfredatlarını belirliyor ve okulla ilgili kararları ortaklaşa alıyorlardı. Ancak Salazar Slytherin'in kan statüsü konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle okulu terk etmesiyle birlikte bu denge bozuldu ve okulun tek bir lider tarafından yönetilmesi ihtiyacı doğdu. Tarihsel kayıtlara geçen bilinen en eski ve ilginç figürlerden biri Frida Spor ismidir. 1400'lerde görev yapmış olan Spor, aslında çok ünlü bir bitki bilimciydi ve yazdığı Binbir Büyülü Ot ve Mantar kitabı bugün bile ders kitabı olarak okutulmaktadır. Spor'un döneminde Hogwarts, daha kurumsal, akademik ve sistematik bir yapıya kavuştu. Onun vizyonu sayesinde bitki bilim sadece bir bahçıvanlık faaliyeti olmaktan çıkıp, iksir yapımının temeli olan bilimsel bir disipline dönüştü. Bir diğer önemli isim ise portresi hem Hogwarts'ta hem de St. Mungos, Sihirsel Hastalıklar ve Sakatlıklar Hastanesi'nde bulunan Dilys Derwent'tir.
B700'lerin ortalarında görev yapan Derwent, şifacılık geçmişiyle bilinir ve öğrencilerin sadece akademik gelişimine değil, fiziksel ve ruhsal sağlıklarına da büyük önem vermiştir. Onun dönemi, okulun en huzurlu ve istikrarlı zamanlarından biri olarak kabul edilir. Ancak her dönem bu kadar sakin geçmemiştir. Eupraxia Mall döneminde, yani 1870'lerde yaşananlar tam bir yönetim krizidir. Okulun yerleşik hayaleti Peeves ile başa çıkamayan Moll, çaresiz kalıp onunla bir anlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Okul tarihinin en büyük poltergeist kaosunu çözmek için Peeves'e okul silahlarını kullanma izni, bayat ekmek fırlatma hakkı ve zemin kattaki yüzme havuzuna erişim ayrıcalığı vermiştir. Bu olay, bir müdürün çaresiz kaldığında otoritesinden ne kadar büyük tavizler verebileceğinin tarihsel bir kanıtı olarak kayıtlara geçmiştir. Şimdi gelelim Harry Potter serisinde adını sıkça duyduğumuz, portresiyle sık sık tartıştığımız ama en az sevilen ismi, yani Phineas Nigellus Black. Sirius Black'in büyük babası olan bu adamı, tarih kitapları Hogwarts'ın gördüğü en sevilmeyen müdür olarak nitelendirir. Ancak burada durup yüzeysel yargıların ötesine geçen bir analiz yapmamız gerekiyor. Phineas gerçekten sadece kötü niyetli bir adam mıydı, yoksa döneminin sosyolojik yapısının bir yansıması mıydı? 19. yüzyılın sonlarında Victoria döneminin katı disipliniyle müdürlük yaptı. Safkan üstünlüğüne fanatik derecesinde inanıyordu. Öğrencilere, özellikle Muggle doğumlulara karşı önyargılıydı ve işin ilginç yanı, öğretmenlik mesleğinden ve çocuklardan nefret ediyordu. Peki Albus Dumbledore gibi vizyoner biri neden onun portresini ofisinden indirtmedi veya üzerine örttürmedi? Çünkü başarılı bir Hogwarts müdürünün en büyük gücü ham bilgidir. Phineas Nigellus Black, Dumbledore için paha biçilemez bir casusluk aracıydı. Grimmauld Meydanı, 12 numaradaki Black ailesi evinde bulunan, diğer portresi sayesinde Zümrüt Anka yoldaşlığının merkezinden, Dumbledore'a ve daha sonra Severus Snape'e hayati bilgiler taşıdı. Harry, Ron ve Hermione kaçak durumdayken ve ormanda saklanırken, onlara Gryffindor'un kılıcının yerini dolaylı yoldan ulaştıran, zincirin en kritik halkasıydı. Hermione'nin çantasında oradan oraya sürüklenirken bile aslında görevini yapıyordu. Kişiliği sevimsizdi, küstah ve önyargılıydı. Evet, ama Slytherin binasına özgü o sadakat kavramını kendi yöntemleriyle gösterdi. O Hogwarts'a ve dolaylı yoldan da olsa okulun güvenliğine sadıktı. Dumbledore'dan hemen önceki döneme damgasını vuran isim, Armando Dippet ise yaklaşık 300 yaşında olduğu söylenen, son derece deneyimli ama belki de yaşının verdiği yorgunlukla fazla naif kalmış bir müdürdü. Dippet dönemi, yani 1940'lı yıllar, Hogwarts tarihinin en karanlık kırılma noktalarından birine ev sahipliği yaptı. Çünkü Sırlar Odası'nın ilk açılışı ve Mızmız Myrtle'ın ölümü bu döneme denk gelir. Dippet kesinlikle kötü niyetli bir yönetici değildi ama olayları analiz etme yeteneği zayıftı, tabiri caizse kördü. Tom Riddle gibi, tarihin gördüğü en manipülatif ve tehlikeli sosyopatı, örnek öğrenci ve okul başkanı olarak el üstünde tuttu. Dippet, olayların yüzeyine bakarak, Rubeus Hagrid'in okuldan atılmasına ve asasının kırılmasına sebep olan o trajik kararı verdi. Oysa Dumbledore o dönemde bile Riddle'dan şüpheleniyordu. Dippet, Dumbledore'un aksine insan ruhunun karanlık tarafını okuyamıyor, sadece kurallara ve disiplin kayıtlarına bakıyordu. O düzenin ve statükonun adamıydı. Dumbledore ise ruhların, şansların ve ikinci fırsatların adamı olacaktı. Dippet'in bu yönetimsel zafiyeti ve öngörüsüzlüğü ne yazık ki Lord Voldemort'un yükselişine giden yolu taşlarla döşedi ve bir neslin karanlığa sürüklenmesine istemeden de olsa zemin hazırladı. Ve Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Hakkında saatlerce konuşabiliriz ama bugün onun sadece müdürlük stratejisine ve okulu nasıl bir satranç tahtasına çevirdiğine odaklanacağız. Harry Potter Database ve Wiki verilerine göre Dumbledore 1960'ların ortasında veya 1970'lerin başında müdürlük koltuğuna oturdu. O andan itibaren okulu sadece bir eğitim kurumu olmaktan çıkarıp karanlık sanatlara ve Voldemort'a karşı bir direniş kalesine dönüştürdü. Birçok hayran teorisi ve eleştirmen Dumbledore'un öğrencileri, özellikle Harry'i birer piyon gibi kullandığını iddia eder. Ancak Severus Snape'in anılarını ve Dumbledore'un planlarını incelediğimizde, onun aslında müdürlük makamının sınırlarını ve yetkilerini sonuna kadar zorladığını görüyoruz. İşe alım politikalarına dikkatlice bakın. Sybil Trelawney kehaneti korumak için Severus Snape'i hem onu hayatta tutmak hem de çift taraflı casus olarak kullanmak için, Rubeus Hagrid'i toplumdan dışlanmasını engellemek ve onu güvende tutmak için, Remus Lupin'i ise ona toplumda bir yer açmak için işe aldı. Kadrosu pedagojik ihtiyaçlardan ziyade stratejik savaş ihtiyaçlarına göre şekillenmişti. Okul kurallarına ve güvenlik önlemlerine bakın. Yasak ormana girmek teoride kesinlikle yasaktır. Ama Harry her yıl oradadır.
Üçüncü kat koridoru ölümcül tehlike arz ettiği için yasaktır. Ama aslında basit bir kilit açma büyüsüyle girilebilen ve bir grup birinci sınıf öğrencisinin çözebileceği tuzaklarla doludur. Dumbledore, Harry'nin seçilmiş kişi olarak pişmesi ve kaderine hazırlanması için okul güvenliğini kontrollü ve hesaplı bir şekilde risk altına aldı. MuggleNet forumlarında tartışılan harika bir nokta var. Dumbledore Hogwarts'ı Voldemort'tan çok daha iyi tanıyordu. Sırlar Odası'nın tam yeri hariç, kalenin her büyüsünü, ihtiyaç odasının potansiyelini, antik korumaları ve şatonun iradesini biliyordu. Onun müdürlüğü, klasik bir okul yönetiminden çok yaklaşan Kıyamet Savaşı'na bir hazırlık süreciydi. Gelelim tarihin en tartışmalı ve en karanlık dönemine. 1997 ve 1998 eğitim yılı. Hogwarts tarihinin en kasvetli yılı. Severus Snape, Albus Dumbledore'u öldürdükten sonra Lord Voldemort'un emriyle müdür oldu. Öğrenciler ve diğer öğretmenler için o bir haindi, katildi ve bir ölüm yiyendi. Ama madalyonun diğer yüzü ve gerçekler çok daha karmaşıktı. Snape'in müdürlüğü jilet sırtında yürümek gibiydi. Bir yandan Voldemort'un tam güvenini korumak zorundaydı, diğer yandan okula disiplin sorumlusu olarak atanan sadist Alecto ve Amicus Carrow kardeşlerin öğrencilere, özellikle Dumbledore'un ordusu üyeleri olan Ginny, Neville ve Luna'ya geri dönülemez zararlar vermesini engellemeliydi. Harry Potter Wiki'deki detaylara baktığımızda şu kritik olayı görürüz. Ginny, Neville ve Luna, Snape'in odasından Gryffindor'un kılıcını çalmaya teşebbüs ettiklerinde, normal şartlarda Carrow kardeşler tarafından affedilmez lanetlerle işkence görmeleri gerekirdi. Ancak Snape onları Carrow'lara teslim etmek yerine cezalarını yasak ormanda Hagrid ile geçirmelerine karar verdi. Bu dışarıdan bakıldığında korkunç bir ceza gibi görünse de aslında onları işkenceden kurtarmak ve güvenli bir müttefikin yanına göndermek için yaptığı zekice bir hamleydi. Ve en önemlisi şato onu kabul etti. Gargoyle heykeli ona yol verdi. Çünkü Dumbledore'un büyük planı doğrultusunda mülkiyet, mürver asa aracılığıyla olmasa da görev devri iki tarafın anlaşmasıyla yapılmıştı. Snape o odada yapayalnız otururken, tüm dünya ondan nefret ederken, o Dumbledore'un portresinden aldığı talimatlarla Harry'e kılıcı ulaştırdı. O Hogwarts'ın gördüğü en nefret edilen ama hakikatte en büyük fedakarlığı yapan müdürdü. Büyük savaşın ardından toz duman dağıldığında olması gereken kişi başa geçti. Yani Minerva McGonagall. J.K. Rowling'in Pottermore ve Wizarding World yazılarından biliyoruz ki McGonagall müdürlüğü sırasında okulu savaşın yaralarından arındırıp eski ihtişamına kavuşturdu. McGonagall dönemi bir normalleşme ve Rönesans dönemidir. Ama seleflerinden önemli bir farkla. O, Dumbledore kadar gizemli ve kapalı kutu değildi. Şeffaftı, adildi, kurallara bağlıydı ama insancıldı. Neville Longbottom'ın bitki bilim profesörü olarak kadroya katılması onun dönemindedir ve bu liyakate verdiği önemi gösterir. Ve çok önemli bir detay. Rowling'in açıklamasına göre McGonagall, Harry Potter'ın özel ricası ve ısrarıyla Severus Snape'in portresinin diğer müdürlerin yanına, o kutsal müdürler odasına asılmasını sağlamıştır. Tarihin yanlış bildiği, hain olarak yaftalanan adamı, ait olduğu yere onur köşesine koymuştur. Bu hamle, McGonagall'ın sadece disiplinli bir öğretmen değil, aynı zamanda vefalı bir lider olduğunun da kanıtıdır. Peki bu müdürler fiziksel olarak öldükten sonra ne oluyor? Duvardaki portreler gerçekten onların ruhunu mu taşıyor? Rowling'in açıklamasına göre Hogwarts portreleri hayaletler gibi birer ruh parçası değildir. Onlar sadece birer baskı anı ve aura yansımasıdır. Ancak müdürlerin portreleri diğerlerinden çok daha gelişmiştir. Çünkü geleneklere göre müdürler ölmeden önce yıllarca kendi portrelerini eğitirler. Deneyimlerini ve kişilik özelliklerini o tuvale aktarırlar. Dumbledore'un ofisinde uyuyan o portreler aslında okula hizmet etmeye devam eden, çok gelişmiş birer büyüsel yapay zeka gibidir. Buna ek olarak heyecan verici bir hayran teorisine göre Hogwarts Kalesi tüm eski müdürlerin büyü gücünden beslenir. Bir müdür öldüğünde onun büyüsünün bir kısmı şatoya siner ve kalenin taşlarına karışır. Bu yüzden Hogwarts dünyanın en güvenli yeridir. Çünkü 1000 yıllık müdürlerin kümülatif gücüyle korunur. Müdürler gitmez, kalenin duvarlarına karışır ve okulun bir parçası olurlar. Müdürler gelir ve geçer. Kimisi bir efsane olur, dillerden düşmez, kimisi bir hain olarak anılır, kimisi ise tarihin tozlu sayfalarında kaybolur gider. Ama hepsinin ortak bir noktası vardır. Hepsi o dönemde Hogwarts'ın tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi sunmuştur ya da sunmaya zorlanmıştır. Minerva McGonagall'a uzanan bu zincir, büyünün sadece asadan çıkan renkli bir ışık değil, bir miras, omuzlara yüklenen ağır bir sorumluluk ve bazen de ödenmesi gereken büyük bir bedel olduğunu gösteriyor. Sizce Hogwarts tarihinin en başarılı ve etkili müdürü kimdi? Her şeyi planlayan Dumbledore mu?
Yoksa okulu yıkımın eşiğinden alıp yeniden inşa eden McGonagall mı? Ya da belki de gizli kahraman Snape'in hakkı yenmiştir. Yorumlarda kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Bu büyülü yolculuğu beğendiyseniz, beğen butonuna güçlü bir Akyo büyüsü yapmayı ve Asa ve Pelerin kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda büyünün daha derin ve karanlık dehlizlerine inene kadar Noct.